Bitti. Nihayet bu kitabı bitirdim. Geç bile kaldım aslında. Bir hafta 10 gün falan oldu. Bu arada bilen var mı bilmiyorum. Bunlar eskiden rakı bardağıydı. Makinenin kendisini temizlediği iğrenç su. Evet, Cumhuriyet döneminde rakı bardakları bunlardı. Peki sonra ne oldu? Basitçe Osmanlı İmparatorluğu Yemen topraklarını kaybettikten sonra kahveyle olan ilişiği de kesildi. Bizimkiler de ne içsek diye kafe yordular. Dediler ki çay çek. Karadeniz yaylalarına çay ekilmeye başlandı. Bu süre zarfında da az önce gösterdiğim rakı bardağı çay bardağı oldu. Daha sonrasında da bu günümüzde bildiğimiz rakı bardaklarını ortaya attılar. Yani aslında dedelerimiz, babalarımız büyük ihtimalle rakı bardakları olmadığı için çay bardağında rakı içiyorlar. Ama aslında doğru şeyi yapıyorlar. Nihayet sütümüz var. Abla benden önce buzları kullanmış ama bu yeter herhalde ya. Tam tersini yapmam gerekiyordu ya. Önce süt sonra kahveydi de neyse gari yapacak bir şey yok. Güzel ama sütü fazla olmuş ya. Kahveden ziyade süt tadı geliyor. Şimdi ilk başta şunu söylemek istiyorum. Basit bir inceleme olmayacak. Detaylı anlatacağım kitapta neler olup bittiğini. O yüzden ben neler olup bittiğini öğrenmek istemiyorum, kitabı okumak istiyorum diyorsanız bu videoyu izlemeyin. Ya bu umurunuzda değilse de izlemeye devam edebilirsiniz, problem yok. Şimdi öncelikle bu kapağa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bundan daha önce bahsetmedim ama tam bir sanat eseri gibi duruyor yani. Şu fontu çıkarın. Bunu bir tuvale resmederim ve duvarıma asarım. O kadar güzel görünüyor yani. Bunun harici kitabın kalınlığı şöyle. 60 sayfa falan yani. Bir yarım saat, bir saatte bitecek bir kitap benim bir hafta 10 günümü aldı. Ona da şöyle bir bahane türeteceğim. Odaklanma problemim var. Ya bu son çıktığım seyahat yüzünden hiç kitap okuyamadım ve yani çok fazla telefona bakıyorum. Bu da odak süremi bayağı düşürmüş. Yani mesela kitap okuyorum şöyle. Elim bir telefonu arıyor. Hatta sağa sola bakıp böyle bir etrafı inceleme ihtiyacı hissediyorum. Garip bir şey yani. Ama bu 60 sayfalık kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitabı. Belki farklı yayın evleri daha kalın ve daha fazla sayfa sayısıyla basmış olabilir. Daha detaylı işlemiş olabilirler hikayeyi. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Ama güzel, çerezlik, tatlış bir kitap yani, ben beğendim. Kitap 2013 yılında ortaya çıkan Kızıl Veba isimli bir hastalığın uygarlıkları çökertmesiyle 60 sene sonrasındaki bir distopyada geçiyor. Aslında kitabın kalınlığı size buradan bir ipucu verebilir. Zira kitap 2013 senesinde bu hastalığın nasıl ortaya çıktığından ve 60 sene sonrasına kadar neler yaşandığından bahsediyor. İlk sayfayı çevirdiğimizde bizi bir aile karşılıyor. Elbette ki bir distopyada kirpas içinde bir parça kürkle geçmişte evcil olan birçok yabani hayvanın arasında yaşıyorlar. Bu ailede bir dedemiz, onun çocukları ve torunları var. Ama bu dedenin bir özelliği var. Gelişmiş uygarlıkları çökmeden önce görüp hayatta kalan son kişi. Zaten hastalık ortaya çıktığında dedemiz 27 yaşında San Francisco'da üniversitede bir dil bilimi öğretmeniymiş. İşte tam da burada dedemiz torunlarına hastalığın nasıl ortaya çıktığını ve daha sonrasında olayların nasıl geliştiğini anlatıyor. Tabii ki uygarlıkları çökmeden önce gören ve hayatta kalan son insan olduğu için ve çocukları ve torunları bambaşka bir dünyaya doğduğu için aralarında bir nesil ve kültür farkı ortaya çıkıyor.
Çocuklar tıpkı rapçiler gibi sözcükleri kısaltarak konuşuyorlar ve dede bundan hiçbir şey anlamıyor. Dede de fazla günümüz gibi konuştuğu için çocuklar bunu gevezelik ve her şeyi uzatma olarak algılıyor. Neyse dede o dönemki insan nüfusunun çokluğunu anlatmak için çocuklara öncelikle birlik, onluk, yüzlük, binlik ve 10 binlik saymayı öğretmesi gerekiyor. Bunu da çakıl taşları, deniz kabukları, yengeçler ve orada buldukları ölü hayvanların dişleriyle yapıyor. Ya düşünün, çağ olarak o kadar geridiler yani. Saymayı ve sayıların çokluğunu, azlığını bilmiyorlar. Şimdi hastalık tam da dedemiz 27 yaşında üniversitede bir ders verirken ortaya çıkıyor. Bir öğrencisinin yüzünün kıpkırmızı olduğunu fark ediyor. Ve daha sonrasında öğrenci ateşler içinde yanıyor. Arkasından ayak parmak uçlarından yukarıya doğru gelen bir uyuşma, bir rahatlama hissediyor. Daha sonrasında bu rahatlama kalbine geldiği anda düşüp ölüyor. Öyle uzun soluklu bir süreci yok yani. 10-15 dakika içerisinde insanları öldürüveriyor. Daha sonrasında büyük bir hengame yaşanıyor. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar, kaçışıyorlar, bir yerlere sığınmaya çalışıyorlar, hastalıktan korunmaya çalışıyorlar. Tabii ki zenginler parayı bastırıp uçaklara binip hemen kaçı veriyorlar. Durumu olmayan orta gelirli insanlarsa büyük öbekler halinde kırsala koşuşturmaya başlıyorlar. Neyse buraları biraz geçeceğim. Bu arada hastalık Avrupa'ya da, Afrika'ya da, Asya'ya da her yere yayılmış. İnsanlar çeteleşmeye başlıyorlar, diğer insanları öldürüyorlar, yerleşim yerlerini, ormanları yakıyorlar. Bayağı bir kargaşa, hengame, gerilim sonrasında dünya nüfusu bayağı azalıyor ve bu dedemiz bir kırsala yerleşiyor. 3 yıl boyunca tek bir insan yüzü görmeden orada yaşıyor. Ay, güneş üstüme geliyor da. 3 yılın sonunda hiç insan görmediği için, hiçbir şekilde sosyalleşemediği için de delirecek kıvama geliyor. Daha sonrasında dayanamıyor ve etrafı keşfetmek için yolculuğa çıkıyor. Bir süre yaptığı keşiften sonra bir kabileye rastlıyor. Daha sonrasında bu kabileye katılıyor ve orada hayatını devam ettiriyor. Ama kabilenin lideri gerçekten iğrenç bir adam yani. Herkesi itip kakıyor, herkesi dövüyor, herkese kötü davranıyor. Daha sonrasında kabilenin lideri dedemizi keşfe gönderiyor. Ama tabii ki dedemiz başka bir kabileyle karşılaşınca kendi kabilesini bırakıp bu kabileye yerleşiyor. Ve orada hayatını devam ettiriyor. İşte bir kadınla tanışıyor, evleniyorlar, çocukları oluyor vesaire vesaire. Ve gel zaman git zaman adam yaşlanıyor, bugünkü haline geliyor ve onunla yaşıt kimse kalmıyor. Sadece kendisi kalıyor dönemde. Güncel zamanlarında ise bu kabileler arası saygılı bir iletişim söz konusu. İnsanlar birbirlerine bu kabilelerden partner buluyorlar, evleniyorlar, çoluk çocuğa karışıyorlar vesaire vesaire. Ve dedemizin hikayesi bitiyor. Elbette ki torunlar yine lafı çok uzattı, çok zırvaladı gibi yorumlar yapıyorlar. Ve sonko. Jack London kitaplarını seviyorum yani. Bu da öyle tadında bir kitaptı. Sakız gibi uzatmadan ne var ne yoksa anlattı ve bitirdi yani. Lan öbür kitap düştü ya. Ay, yeni başlayacağım kitap düştü. Sıra bunda. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Yarın yeni bir videoda karşınızda olacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.